Ben 4 senedir sende bu potansiyel olduğunu biliyordum. Ben bu sporu yapacağım, sınırsız da bir para kaynağım var diyorsanız zaten bu videoyu izlemeyin. Senin buradaki misyonun yavaş yavaş sonuna gelecek ve sen artık bu ülkeyi ve kendini oralarda temsil edeceksin. Sonuçta sen Türkiye gibi bir ülkede hem işte gerek sosyal medyada hem sporcu kişiliğinde hem sosyal hayatında öne çıkan ve birçok genç sporcunun da örnek aldığı bir kişisin, bir atletsin. Buradan seni takip eden genç sporculara, genç yarışmacı arkadaşlara, genç mens fiziklere, atletik fizikçilere başta olmak üzere söylemek istediğin bir öneri, tavsiye, yani hani öğüt, artık bizim işimiz öğüt vermek değil ama bunları yapmak her zaman için daha iyi olur diyebileceğin kariyerler. Yani şöyle söyleyeyim, çizgisini kimse bozmasın. Yani gerçekten hayatınızdaki merkez nokta buysa, yarışmacı olmak, bu işten para kazanmak, yani hayatınız, benim artık hayatım bu dediniz. Hani ikinci bir iş değil, ikinci bir plan değil. Hani ben artık hayatımı bundan kazanacağım, ben bu yolda devam edeceğim diyorsanız çizginizi bozmamanız lazım. Günümüzün şartları, 2021'e giriyoruz. Sosyal medyanın önemini burada tekrar söylememe gerek yok. Karantina oldu, salonlar kapatıldı, iş yapamadın, birebir öğrencilerim vardı falan ama ben hala mesela iş yapmaya bir şekilde işlerim düşse bile devam ettim. Çünkü neden? Ev programlarına geçtik, bir şeye geçtik, beslenme yazıyoruz falan. Yani internetteki hayat bitmiyor. Ve internette binlerce insana, yüz binlerce kişiye ulaşabiliyorsun. O yüzden mecbur internetinizi kuvvetlendirmeniz lazım arkadaşlar. Yani eğer aileden inanılmaz bir paranız yoksa, benim internette de işim yok kardeşim. Ben bu sporu yapacağım, sınırsız da bir para kaynağım var diyorsanız zaten bu videoyu izlemeyin. Gerek yok ama ben kendi paramı kazanacağım diyorsanız benim tavsiyem internetteki profilinizi çok düzgün tutmanız lazım. Sporcuysanız gerçek bir sporcu gibi yaşadığınızı insanlara göstermeniz lazım. Sabah kardiyomuzu yaptık. Karın kasımız çalıştık, her şeyi yaptık. Şimdi yemek yiyeceğiz. Burada 150 grama yakın kıyma var, yağsız. 4 bütün yumurta var. Burada da patatesimiz var. Fırın patates. 8. gün. İlk defa karbonhidrat alacağım. Ne oldu? 100 gram eksik yiyormuşsun. Ya sus ya. Öyle. Piştikten sonraki ağırlığı bu. Sana kalmayacak kanka. Olsun kanka ya, ben yulaf yaptım kendime. Sen ye de. 383. Sen at bir tane daha at. Tam 400 olsun kanka. 414. Devam. Yemekten sonra sabah aldığım ve vitamin mineraller var burada. Alfa lipotik asit var hala. 600 mg bu. Bayağı yüksek. Q10, 1000 mg ester C, omega 3. Bunlar benim her gün düzenli olarak aldığım. Yağız oradan şey yapıyor, hani almadığımı. Düzenli evet, yani haftanın 5 günü düzenli, bazen tatil veriyor kendine diye. Ya bazen tatil değil. Arkadaşlar diyette sıfır karbonhidrat vesaire, bazen unutabildiğim şeyler oluyor. Q10'i falan unutuyorum. Benim böyle her şey gözümün önünde olması lazım. Eve haftada bir yardımcı birisi geliyor, böyle etrafı toparlıyor vesaire. Benim bütün düzenimi bazen bozabiliyor. Suna abla bu videoyu muhtemelen izlemiyordur ama izliyorsa da selam olsun. Yani böyle benim bir düzenim kaçtığı zaman ben afallıyorum. Çünkü ben her şeyin yerini istediğim gibi bir yere koyuyorum. Bazen bir bakıyorum mesela bir tanesi gitmiş. Zaten o kadar çok şey var ki o bir tanesi gittiği zaman unutabiliyorum diyette. O yani Yağız onun imasını veriyor. Sorun yok, şimdi bunları içiyoruz. Baran'ın Türkiye'den Amerika'ya gitmesi, yani Amerika'da yarışması bir Türk olarak dezavantaj mı? Veya eğer dezavantajsa bunu nasıl avantaja çevirebilir? Yani yurt dışı şöyle bir şey var. Bazen evet yurt dışında Türk olmak, yurt dışında Müslüman olmak da diyebilirim. Bazen evet bazı ülkelerde bir şey biraz böyle seni ayrımcılığa uğratır mı? Belki uğratabiliyor, belki diyorum sana. Ama bu sen atıyorum Ukrayna'ya bir yarışa gittin ya da işte Estonya'ya bir yarışa gittin. Senin sikletinde Estonyalı biri varsa onun da senin önüne geçmesini sağlayabiliyor. Aynı şey Türkiye'de olduğu zaman belki eğer Türkiye'de yarın bir gün bir IFBB Pro yarışı olursa, NPC yarışı,
orada da belki birisinin önüne geçmesi. Yani senin ülkende oluyorsa hep hani çünkü senin sahan orası. Futbolda da böyledir. Hani hakem bir karar verecekse böyle hep iki düdükte bir düdük sana avantajlı çalar. Şöyle düşünün, bu iş oradan doğdu. Ve oradakilere karşı Türk olsun, işte Ugandalı olsun, Zimbabweli olsun tabii ki de bir dezavantaj olacak. Çünkü adamların sahasına oynamaya gidiyoruz. Ama benim hep söylediğim şöyle bir şey var. Sen çok iyisen abi, seni hiç kimse geçemez. Sen gerçekten oraya yapabileceğinin en iyisiyle çıkıyorsan, işte bugün yaptığı gibi bayılacaktı kardiyo yaparken yorgunluktan. Böyle gözlerin kapanıyor, bayılana kadar o kardiyoyu yapıyorsan, açlıktan miden kemirilene kadar uyumaya çalışıyorsan, antrenmanda bir tarafından kan gelene kadar zorluyorsan kendini ve bunu sürekli olarak yapmaya devam ediyorsan böyle, abi sen zaten best version of you, kendinin en iyi versiyonunu çıkartıyorsun oraya, anladın mı? Benim çok sevdiğim bir antrenör abim vardır, onun söylediği bir şey var. Vücut geliştirme size yarayan doğruları bulup yaptığınız kadar size başarı getirebilecek bir sporlar. Yani biz 2016'da çalışmaya başladık Baran'la. 4 sene olmuş. 4 sene ama karı koca gibiydik. Ya ben eşim kadar Baran'ı görüyorum zaten. Ondan sonra 4 senede biz Baran için ne kadar doğru varsa şu anda bu yarış için bugüne kadar biriktirdiğimiz hepsini topluyor, uyguluyor. Bu sürede uyguluyor olacağız. Uyguluyoruz da ve bunun bizi başarıya götürmesini temenni ediyoruz. Ha olmadı Allah korusun. Biz bu yarıştan ne kadar ders çıkartabiliyoruz ona bakıyoruz. Yani bizim için hiçbir zaman kaybetmek diye bir şey yok. Biz ya kazanıyoruz ya öğreniyoruz. Bu mentalitede hep devam ediyoruz. Çünkü profesyonellik bunu getiriyor. Hele ki bizim yaptığımız işte daha fazla bunu gerektiriyor. Ne kadar profesyonel olup bunu ne kadar seneye yayabiliyorsan o kadar başarılı oluyorsun aslında. Bu sefer hep biz şey yapmak istiyorduk. Bir tık daha önce hazır olmak. Öyle bir 2 hafta geçirdin ki şu anda. Yani 1,5-2 aylık yol kat ettik. Ben 4 senedir sende bu potansiyel olduğunu biliyordum. İkinci öğünüm 250 gram kıyma. Bu arada bir sprey zeytinyağı. Yağsız kıyma. Özellikle söyledim kasaba. Ben az yağlı da dedim. Yağsız olsun dedim. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Kimisi kıymadan köfte yapar. Biz normal kıymayı atıyoruz. Dümdüz şekilde. Bunun yanında da pirinç yiyeceğim. Pirinç pilavı yiyeceğim. 3 öğünüm karbonhidrat, 3-4 öğünüm karbonhidratlı olacak. Bu antrenman öncesi öğün. Sırt yapacağız bugün. Antrenmandan sonra da yine tarz bir öğünüm var. Son öğünüm somon, patates. Bu arada ice'li şekersiz, bilginiz olsun, tatlandırıcı var. Bunu şekerli falan zannedenler var. Hocam ice'li mi içiyorsun falan. Mesajlar geliyor. Rahat olun. Bir yemek yeme hakkım var bütün yarış hazırlığı boyunca. Bu bir cheat öğün, donut da buna dahil, baklava da buna dahil. Ama bu sana hiç kalori olarak kötü bir kalorisi olmayacak, formunu da bozmayacak ve sen bütün yarış hazırlığı boyunca bunu yiyebileceksin. En katı diyette bile. Ne olmasını isterdin böyle bir besin olsaydı? Ben kahvaltıyı çok seviyorum. Pankek olsun derdim. Peki yarışmadan sonra ilk ne yiyeceksin? Neyle Pankek. olacaksın? Yani Amerika'da olacağız. IHOP var. Yani çok söze gerek yok. Pankekle patlatırım diyorsun. Pankekle patlatırız. Güzel. Chocolate chip. Sence bir atlet olarak işin en zor kısmı fiziksel mi, mental mi? Bence mental. Kendimi sorguda gibi hissettim. Her yerde ışıklar falan. Yani bence mental. O kısmı da iyi yönetebildiğimi düşünüyorum. Bence mental ya. Ya en çok tükendiğin anda mental olarak neyi düşünüp ayakta kalıyorsun? Seni ne motive ediyor? Güzel. Oğlum sen bunlara hazırlandın mı? Sen nasıl böyle geliyor aklına sorular? Şunu her zaman düşünüyorum. Motivasyonum düştüğü zaman işte mesela diyorum karbonhidrat yemiyorduk ama sağlam bir antrenman çıkartmamız lazım. Ya diyorum ki yani bunu senin yapman lazım. Nereden geldin buraya? Şimdi ne için savaşıyorsun? Beklentiler yüksek. Sponsorlar var. Almam gereken çok büyük bir yarışma var. Yani bunlar beni ateşliyor aslında. Öyle söyleyeyim. Çok şükür imkanımız var birçok şey için. Hani bunu ben değil de kim yapacak diyorum. Hani benim yapmam lazım diyorum yani öyle söyleyeyim. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky. İlk defa bir antrenmana
Hiç konuşma yapmadan, bir şey yapmadan lambur lumbur girdik. Sen de sessizsin. Full konsantre. Full konsantre. 4 gün var ama biz 14 gün kalmış gibi. Harbiden sanki son haftada gibiyiz. Gördüğünüz gibi sırt yapıyoruz. Söylemiştik zaten. İlk hareket dumbbell row 8 tekrar. Sonrasında seated row. Karşıdan çekiş yine 6-8 tekrar arası. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding niggas out of line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac probably dollar sign. Got the energy to win it, my nigga, I'm feeling great. Got a date with destiny, focusing on my fate. I don't give a fuck what you rapping, you been. Antrenmanın ilk hareketini bitirdik. Şimdi çok kısaca anlatacağım. Podyumda Baran'ın önden duruşlarında koltuk altının daha fazla 3 boyut katabilmesi için iyice açılması gerekiyor. Onun için bugün iyice yükleneceğimiz şey koltuk altı bölgesi olacak ve trapezlerine de ağırlık vereceğiz bugün biraz daha. Bu istediğimiz 3 boyutlu doluluğu sağlamaktaki bir parça. Ne yaptık? Dumbbell row'la karşıdan çekiş yaptık. Şimdi ikinci hareketimiz yukarıdan çekiş, lat pull down yapacağız farklı bir aparatla. Daha fazla kanatlarını aktif edecek. Ve burada da dumbbell plover yapacağız. Bu işe dair bildiklerin, öğrendiklerin, tecrübe ettiklerinle bir şansın olsaydı ve bunların hepsini bilerek bu işe başlasaydın neyi yapmazdın, neyi yapardın? Hangi hatalar sence senin kariyerinde şunlar çok eksikti dediğin ya da şunlara daha fazla ağırlık vermeliyim dediğin neydi mesela? Ya o çok açık ve net aslında. Abi sırt. Yani sırtı, canımızdan besledik. Sırtı zamanında çok yanlış çalışmışız. Hani onu gördüm. 2016'dan sonra onu gördüm. Böyle olması gerekiyormuş ama yapacak bir şey yok yani. Hani bunu şimdi değiştirmek istesem evet bunu değiştirdim. Same energy. Work on being better when I'm 70. Your drip is just a water spring. You know I drip different, this is 7 seas. I deal with life different, make that lemon squeeze. Went off for my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese. I guess that's why they envy me. On track, now we gon' way up. W's as easy as a layup. Working late, stay up. Counting all the way up. Counting blessings, yeah, you know we. Salonda biraz kalabalık. Saat 6 oldu çünkü. Nefes nefese bir antrenman oluyor. Düşünemiyorum abi. Antrenman haricinde başka bir şey düşünemiyorum şu an. Aynen, kalçayı kaldır. 1. Devam, bastır omuzları. 2. 3. Süper. Çek sırtı geri. 4. Devam. 5. Tam sırtın ortası kanka. 6. Aynen böyle. Sıkıştır ellerinde. 7. Bırakma oğlum. Bırakma. 8. Bırakma. 2 tane daha. Çek. 9. Son. Çek kankam. Çek. Aferin sana. Önden geriye. Süper. Esnesin aşağıda. Gövdeni eğme. Aynen kanka. Devam. 5. Devam. 4. Süper kankam. 3. Aferin sana. Hadi oğlum. 2. 1. Bir tane daha kanka. Çek, oturt sırtını sonra. Hadi bakalım. Aynen. Sonra pat pat bir poz. Sırttan. Aynen. Hadi be kanka. Çok iyi. Sık sırtının ortasını iyice. Aferin oğluma. Göm dirsekleri. Süper. 4. 12 olacak bu sefer. 5. 6. Çek iyice. 7. 8. 9. 10. Devam. 11. Son. Çek. Aferin sana. Aferin Baran. Hadi 3 tane daha. 1. 2. Son. Hadi oğlum bırakma. Aferin sana. Baran daha aşağı in. Daha aşağı in. Buradan alt karnına iyice. Baran'ın şu an yaptığı gibi kalkma çok. Hem kanatları, hem sırtın ortasını, hem altını, alt kısmını, trapezin alt ucuyla beraber sırtın altına doğru olan kısmını etkileyecek, aktive edecek bir finisher, kapanış hareketi. Buradan sonra artık Baran'ın durumuna göre şimdi biraz burada sporcuyu dinlemek gerekiyor. Yorgunsa daha devam etmemek lazım. Ama kendini iyi hissediyorsa hem mental hem fiziksel olarak
Bazı sporcular hırsından da yapabiliyor bunu ama Baran öyle değil. Daha akıllıdır buralarda. Konuşacağız. İyi hissediyorsa bir de bunun sonuna kol eklenir. Ya da bir trapez yapılır. O şekilde bitireceğiz. Bugünkü idman iyi oldu. Zaten antrenmanın sonunda yaparım değerlendirmesini ama iyiydi. Çok iyi gördüm Baran'ı. Aynen böyle. Süper. Süper. Çok iyi. Bozma. Bozma. 5 tane daha yap en az. 5 tane daha yap, kapatmaya uğraş sırtını. Evet. Evet. Biraz önce videonun başında söylediğim işte sırtın çalışacağı bölgeler. Antrenmanın sonuna doğru pump'ı geldi. Görüntüleri izledi. Fiziksel olarak tükenmiş olsa da çünkü çok bir şey yemedi. 300 gram karbonhidrat falan yedi. Ama kendi formunu gördüğü için mental dayanıklılığı daha fazlalaştı aslında. Daha mutlu oldu. Ve şu an daha motive olup devam ediyor. Yani buralarda biraz sporcuyla konuşarak yapmak lazım. Hep dediğim dedik, höt göt vesaire böyle eski usul yapınca olmuyor. Yani çok böyle şey yapmayacaksın, kontrolü onun eline vermeyeceksin ama söyleyeceksin böyle hafif hafif. Nasıl hissediyorsun, nasıl gidiyor, şöyle mi yapsak daha iyi? Çünkü sen onun vücuduna giremezsin. İstediğin kadar tecrübeli ol. Sonuçta onun hissiyatını öğrenmen gerekiyor. Sonra ortak karar veriyorsun. Yapalım dedi, yapacağız. They are not him, tell him fess up. I get check stub, hella carefree, nothing scares me, hella reckless. Yeah, I got next up, right? No, we not the same, cause see when I look in your iris, you likely to talk but not ready to ride. You do better keeping it quiet. My pen is ignited, my soul is enlightened. I like who I am, but I'm biased. The palette is right, and my drip is a fountain. I'm not like these regular guys. All of that talk is misguided. She like the way I make the tape print, but the way I make the words play is grim. I'm the reaper reaching for the kill. Sence ben pro olduktan sonra kendi kariyerim için diyorum, Amerika'ya veya yurt dışına yerleşmem lazım mı? Kesinlikle. Bu şöyle bir şey. Beni nasıl etkiler? Senin şu anda bütün Türkiye, yani bu sektördeki bu spor yapan bu ülkenin büyük bir çoğunluğu tanıyor diyeyim, tamam mı? Ama şimdi bazı sınırlandırmalar var. Bir kere çok uzaksın oraya. Oradaki piyasanın içinde değilsin. Sana şöyle bir örnek vereyim. Ben ilk Amerika'dan Türkiye'ye geldiğimde, Ankara'da biliyorsun ailem yaşıyor. Ankara'ya geldim. Ve orada bir şeyler yapmaya çalıştım. Daha sonra bir tane antrenör abim bana şunu dedi. Bu iş Türkiye'nin Kaliforniyası İstanbul. İstanbul'un Kaliforniyası da şu anda işte Marina del Rey, Venice Beach'i de şu anda benim çalıştığım lokasyon. Salonumun vesairenin olduğu ve iş yaptığım lokasyon. Buralarda dedi, var olduğun zaman dedi gerçekten piyasada dedi işte piyasaya hakim olabiliyorsun ya da işte piyasanın daha fazla içinde olabiliyorsun vesaire. Daha çok tanınıyorsun, iş geliyor, bağlantılar geliyor gibi. Şimdi senin durumun içinde aynı şekilde orası öyle. Yani dünyanın fitness merkezi neresi? Kaliforniya. Havası, suyu, işte Gold's Gym'in oradan doğması vesaire falan filan. Kaliforniya'nın neresi? Los Angeles. Sponsorluklar nereden dönüyor? Büyük sponsorluklar orada dönüyor. Bütün prolar, işte senin yarışacağın adamlar, arkadaşların, yeni arkadaşların diyeyim. Onlar, o ortam nerede? Orada. Baktığında sen internetten para kazanıyorsun. Bugün internette oynayan herkes zaten günün birinde oraya yerleşiyor. Doğru mu? Atlet kariyerini orada devam ettiriyor. Daha fazla imkan var. Şudur budur vesaire. Yani bu ayıp değil. İşte bizim çok zor bir gümrük protokolümüz var. Bugün oradan birisi sana sponsor olsa, ürün yollasa gelmiyor mesela. Yani biliyorsun bunları yaşıyoruz hepimiz. Yani onun için daha artık hani Baran Kalaycı dünyaya açılması gerekiyor. Kesinlikle açılması gerekiyor bence. Ben sana hep söylüyorum. Yani senin buradaki misyonun yavaş yavaş sonuna gelecek ve sen artık bu ülkeyi ve kendini oralarda temsil edeceksin. Dün akşamdan beri full Baran'layım ve bugün karbonhidrat yüklemesinin ilk günüydü. Mesela her şeyini check edebiliyorum. Antrenmanını yaptırdım, sabah çıktık, beraber kardiyo yaptık. Böyleyken içim daha rahat. Hani bu Baran yapmıyor diye değil. Her şeyi ben hallediyorum ya. Kardiyosunu yaptırıyorum, şudur budur, antrenmanı, hani her şeyi böyle hep benim kontrolüm altında. Ben biraz kontrol manyağıyım. Çoğu mesela videoda, yurt dışı videolarımızda hep benden şeyi duyar Baran'ın takipçileri. Hemen gittiğimizde düzen kurmalıyız, düzen bozuldu. Çünkü bu işte temel düzen her şey abi. Ben marka olacağım demişti. O zaman inandım. Kafasında yumurta kırmıştım. İlk yarışmama da burada hazırlandım. İlk şampiyonluğum da bu salondan geldi. Paha biçilmez bir gün. Yani o keyifli anı ben kendi hayatımda bile yaşamadım diyebilirim. Çok farklı bir şey o.